Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir Pi Network videosu ile karşınızdayım. Siz de eğer Pi Network ile ilgileniyorsanız, telefondan ücretsiz bir şekilde kripto para kazanmaya çalışıyorsanız, kanalıma abone olarak Pi Network hakkında bilgi alabilir, Pi Network eğitim videolarını izleyerek eksik hususlarınızı tamamlayabilirsiniz. Kanalımda Pi Network ile alakalı bütün hususlarda eğitim ve yorum içerikli videolar bulabilirsiniz. Şimdi hızlıca videomuzun konusuna geçiyoruz. Bugün kazım için Pi Network uygulamasına girdiğimizde bizleri bir video karşıladı ve 2023 yılı Hackathon kazananları belirtiliyor. Peki bu nedir ve bizim için önemli mi? Bizi nasıl etkileyecek? Sizlere bunun açıklamasını yapmak istiyorum. Şunu özellikle belirtmek istiyorum. 2023 Hackathon kazananları isimli bu proje, bu uygulama, bu video bizler için çok ama çok önemli. Açık ağa geçmedeki önümüzdeki son engel arkadaşlar. Kazananlar açıklandı. Muhtemelen kısa bir süre içerisinde entegrasyonlar sağlanacak. Hemen açıklamaya geçmek istiyorum. 2023 kazananlarını duyurmak başlıklı açıklamaya hızlıca geçiyorum. Lütfen sabırla dinleyin arkadaşlar. 2023 Hackathon sona erdi ve öncüler ve geliştiriciler ekosisteme yapılabilecek inanılmaz katkıları gösterdiler. Sıkı çalışmaları, bağlılıkları ve yetenekleri Teampueners'e çeşitli yardımcı programlar getiren çeşitli ve ilham verici Pi uygulamalarıyla sonuçlandı. Yaklaşık 2 ay süren Hackathon ağ genelinde geniş katılım gördü. Aralarında Pi uygulama geliştiricileri ve geliştirici olmayanların da bulunduğu 6700'den fazla katılımcı uygulama geliştirmekle kalmadı. Aynı zamanda 30.000'den fazla öncü inşa edilmesini istedikleri uygulama türlerini oylamanın yanı sıra projeleri inceleme ve derecelendirme sürecine dahil oldu. 10 binlercesi daha sürekli olarak bu uygulamaları kullandı ve test etti. Bu da inşaatçılara ürünlerini geliştirmeye ve yinelemeye devam ederken kritik erken geri bildirimlerde bulunmalarına yardımcı oldu. Diğerleri arkadaşlar ve meslektaşları arasında tartıştı ve haberi sosyal medyada yaydı. Bu hackathon gerçekten de Pi topluluğunun ileriye doğru toplu bir yolculuk oluşturmak için bir araya geldiği bir etkinlik haline geldi. Ayrıca PIOS, Pi açık kaynak programımızın lansmanı, Pi uygulama geliştiricilerinin Pi ekosistemi içinde uygulamalar oluşturmak için PIOS lisansı altında diğer topluluk geliştiricileri tarafından lisanslanan kod havuzunu kullanma ve değiştirme erişimine sahip olmasına olanak sağladı. Pek çok hackathon projesi, kazananlardan bazıları dahil, birbirlerinin katkıları üzerine inşa etmek için PIOS lisansından yararlandı ve büyük topluluğun kalabalık bilgeliğinden yararlandı. Pazar yerleri, tüketici hizmetleri, blog kaşifler, sosyal medya ve daha fazlası gibi çok çeşitli uygulamalar için PIOS altında başvurular yapıldı. Bu katkılar diğer geliştiriciler tarafından iyileştirilebilir veya uygulamalarına ek işlevsellik eklemek veya Pi ekosisteminde sıfırdan başlamak zorunda kalmadan kendi uygulamalarını oluşturmak için kullanılabilir. Hackathon'ın kapanışına kadar 360'tan fazla başvuru kabul edilmişti ve son teslimat tarihinden sonra yüzlercesi daha dökülerek toplamda yaklaşık 600 proje başvurusu kabul edildi. Gerçekten de Hackathon kazananlarını seçmek zor ama hoş bir seçimdi. Projeler şu ana kriterlere göre değerlendirildi. Pioneers, endüstri uzmanları ve çekirdek ekip üyelerinden gelen girdilere kullanıcı deneyimi, Pi entegrasyonu, teknik yetenek, kullanışlılık, Pioneers ve ekosistem için ve veri gizliliği, gönderim yönergeleri hakkında daha fazla ayrıntıyı buraya tıklayarak bulabilirsiniz. Kazananlara ek olarak birkaç Pi uygulamasını da mansiyon olarak listelemekten gurur duyuyoruz. Çünkü bunlar ya kazanan olmaya yaklaştılar ya da büyük potansiyele sahip olup daha fazla yaratıcılığa ilham verebilirler. Pi ağına gerçek fayda sağlamak için tasarlanan ve
bazıları pi tarayıcıda bulunan testnet ekonomisinde listelenen çok sayıda başka uygulamada potansiyel görüyoruz. Öncüler pi ekosisteminde devam eden bu inşa çabalarından ne çıkacağını görmek için sabırsızlanıyorlar. Yani bizleri kastediyor arkadaşlar. Bu Hackett'ın çalışmaların bizim için ne yarar sağlayacak? Biz de sabırsızlanıyoruz ve bekliyoruz, sabırla dinliyoruz. Kazanan projeler. Bugün eve ödül getiren 9 Hackett'ın projesini duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Ödüller 3 ikinci kazanan, 4 tema kategorisi kazananı ve VC değerlendirme turunun bir kazananı ile genel kazananı içerir. Kazananlar 4 farklı kıtada farklı ülkeleri temsil eden geliştiricilerdir. Genel kazanan. Pi için anketler. Anketleri tasarlayan ve yöneten bir Web3 anket uygulaması, anket posteri, Pi'deki anketlerine verdikleri yanıtlar için Pioneers'e ödeme yapıyor. Uygulamanın basitliği, tek bir temel kullanım durumuna odaklanması ve kullanıcı dostu arayüzü ve deneyiminin yanı sıra Pi kripto para birimi için açık bir yardımcı program kazanan olarak seçilmesinin merkezinde yer aldı. Buna ek olarak bu testnet uygulaması Pios programına katılarak kodunu Pi ekosistemindeki diğer ekiplerin kullanımına açtı. İlk uygulamamız Pi için anketler. Anketlere katılarak Pi kazanabiliyoruz, para kazanabiliyoruz. Birinci uygulamamız buymuş arkadaşlar. İkincilere geçiyoruz. Genel ikincilik kazananlara. Connect Social. Pioneers'in birbirleriyle etkileşim kurması, öğrenmesi ve biraz eğlenmesi için oluşturulmuş bir sosyal medya testnet uygulaması. Uygulama, gönderme, beğenme ve yorum yapma gibi özellikler içerir ve Pioneers'in alt topluluklar oluşturmasına, bunlara katılmasına ve keşfetmesine olanak tanır. Özellikle bir pi devrilme mekanizması Pioneers'in hayran oldukları içeriğin yaratıcısını daha fazla takdir etmesine olanak tanır. Uygulamaya bir pazar yeri de entegre edilmiştir. CoinScro, ağdaki mevcut bir ihtiyaca hitap eden ve Pi'nin mal ve hizmetler için güvenli ve güvenilir eşler arası veya işletmeler arası Pioneer takasını sağlamak için bir anlaşmazlık çözüm mekanizması içeren bir emanet uygulaması. Ek olarak uygulama ayrıca net bir kullanıcı arayüzüne sahiptir. 3. Picket Plus. Temiz ve erişilebilir bir kullanıcı arayüzüne ve testnette bulunan birden çok dilde çeviriye sahip eşler arası pazar uygulaması. Eşsiz bir özellik gönderileri Pi ekosistemindeki Pi ödemesi gibi yerel çözümler aracılığıyla çözmeye çalışmasıdır. Picket Plus, Pioneers'in yalnızca öğeleri alıp satmasına izin vermekle kalmaz, aynı zamanda Pi karşılığında öğelerin gönderilmesine yardımcı olmak için kurye olarak kaydolur. İkinci kazananları da açıklamış olduk arkadaşlar. Connect Social, CoinScro ve Picket Plus. Şimdi kategori kazananlarına geçiyoruz. Sosyal medya. BBC sohbeti, BBC Chat, Pi'nin posterlerle bahşiş vermesine ve bir poster seçerse tüm içeriğe erişmek için bir Pi ödeme duvarına izin veren iyi bir entegrasyona sahip Pioneers için bir sosyal forumdur. Bu Mynet sosyal medya uygulaması özellikle aynı kategorideki diğer bazı uygulamalarla karşılaştırıldığında temiz bir kullanıcı arayüzü tasarımına sahiptir. Ayrıca öncülerin belirtilen ilgi alanları dahilinde gönderileri seçmesine ve keşfetmesine olanak tanır. Oyunlar ve eğlence. Pi için evcil hayvan. Pet for Pi. Pioneers'in Pi kullanarak diğer üyelerle sanal evcil hayvanlar toplayabileceği, üretebileceği ve takas edebileceği ve evcil hayvanlarının bakımını yaparak canlılık puanlarını artırabilecekleri bir evcil hayvan yetiştirme oyunudur. Geliştiriciler bu evcil hayvanların NFT'ler haline geldiğini tasavvur ediyor. Şu anda testnet uygulamalarında bulunan iyi grafik tasarımına ve oyun içi ekonomisine sahip bu boşta oyun Pi için harika bir kullanım durumudur. Bu Pet for Pi için arkadaşlar tekrardan özel bir video çekmeyi düşünüyorum. Çünkü burası hem oyun oynayarak evcil hayvan alıp satarak Pi kazanabileceğimiz hem de
üretmiş olduğumuz, kazanmış olduğumuz hayvanların NFT olarak satışına olanak sağlayacak gibi görünüyor. Tüketici yardımcı programı Pilot. Pi ile eşler arası merkezi olmayan lojistiği kolaylaştıran bir POS uygulamasıdır ve şu anda testnettedir. Henüz tam olarak işlevsel olmasa da bu sezgisel, gezinmesi kolay uygulama çeşitli pazarlarda hem bir kullanıcının hem de ekosistemin ihtiyaçlarını karşılar ve olası ekosistem zorluklarını yerel çözümlerle çözmek için benzer bina çabalarına ilham verebilir. Yeniliklere açık olmak, Pi'nin sesi, Voice of Pi. Sosyal ve pazar özelliklerini tek bir uygulamada harmanlayan başka bir POS uygulamasıdır. Şu anda testnette bulunan Pi'nin sesi, Pi bahşiş ve ödemelerinden yararlanmaktadır. En önemlisi, Pioneers'in işbirlikçi ruhunun muhteşem bir gösteriminde POS'un erişilebilir doğası sayesinde Pi'nin sesinin uygulama çerçevesi üzerine düzinelerce başka Hashcoin başvurusu yapıldı. Hackathon başvurusu birden çok dilde kullanılabilen bu çeşitli uygulamalar yerel tüccarların Pioneers için sanal bir vitrin sunmasına ve işletmeleri etrafında alt topluluklar oluşturmasına olanak tanıyan çekirdek uygulamasının farklı pazar veya bölgelerdeki örnekleridir. VC değerlendirme turu, keşfetmek. Explorer Pi, net bir kullanıcı arayüzüne sahip bir Mainnet blok gezgini uygulamasıdır ve yardımcı görseller ve etkileşimli grafiklerle Pi blockchain verilerine erişimi ve anlaşılmasını kolaylaştırır. Şimdi mansiyonlara geçiyoruz arkadaşlar. Mansiyonlar. Yukarıdaki projeler gerçekten olağanüstü olsa da bu hackathon için sunulan ve Pi ekosistemine gerçek fayda sağlamak veya ilham vermek için büyük potansiyele sahip düzinelerce başka etkileyici uygulama vardı. Aşağıdaki projeleri mansiyon olarak kabul ediyoruz. Neobot, bir al sohbet robotu. Door for Pi, bir Pi bloğu kaşifi. Uplink for Pi, topluluk tarafından incelenen ve derecelendirilen çeşitli Pi uygulamalarından oluşan bir koleksiyon. Qtline, alıntılarla paylaşmak ve etkileşim kurmak için sosyal bir uygulama. Pi-Fruit, Pi tabanlı oyun içi ekonomiye sahip boş bir oyun. Yupi, kullanıcıların Pi ile mal satın alabileceği bir pazar yeri. DAO, alışveriş merkezi. Tek noktadan kapsamlı ekolojik şehir üzerine inşa edilmiş bir pazar yeri. Store on Pi, küresel fiziksel mağazaları bir araya getiren bir pazar yeri. Dabia alışveriş merkezi, çok satıcılı bir e-ticaret deneyimi sunan bir pazar yeri. Pi tarayıcıdaki testnet ekosistemindeki bu uygulamalardan bazılarına göz atın. 2021 Hackathon kazananlarımızın listesi için buraya tıklayabilirsiniz. Bildiğiniz üzere 2021 yılında Hackathon yapılmıştı. Onun kazananları açıklanmıştı. Şimdi de 2023 yılının kazananları açıklanmış oldu arkadaşlar. Katılan herkese teşekkür ederiz ve bu projelerin nereye gittiğini ve Pioneers'in yaratacağı tüm yeni projeleri görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Bildirim. Hackathon, hüküm ve koşullarında belirtilen ödülleri ve ödülleri almak için kazanan takımların ve ekip üyelerinin her birinin Hackathon'ın tüm hüküm ve koşullarına uyması ve öncesinde Pi'nin KYC doğrulama sürecini başarıyla tamamlaması gerekir. Pi çekirdek ekibinden herhangi bir şekilde ödül almak, kazanan bir takımın veya bir veya daha fazla takım üyesinin şartlara ve koşullara uymaması veya Pi'nin KYC doğrulama sürecini başarıyla tamamlamaması durumunda ilgili ödülü alamayacak ve diskalifiye edilecektir. Hackathon için kazanan bir takım diyor. Bu bildirim bizim için geçerli değil. Bu bildirim Hackathon'a katılan ve projeleri kabul edilen proje sahipleri için. Arkadaşlar buraya kadar eğer sabırla dinlediyseniz size özet olarak birkaç cümle kullanıp videoyu tamamlamak istiyorum. Hackathon nedir? Hackathon burada da belirttiği gibi arkadaşlar şu anda 9 tane uygulama diyor fakat diyor daha fazla uygulama var diyor. Pi Network'ün belirtilen uygulamaların Pi Network uygulamasına entegre edilmesiyle birlikte
kendi iş pazarını oluşturabildiği, PyNetwork'ün ilk önce muhtemelen kapalı ağda olacak gibi görünüyor. Açık ağ açıklaması hala yapılmadı. Pi kullanarak bu uygulamalar üzerinden tasarruf yapabilmeyi, harcama yapabilmeyi, Pi uygulaması oynayabilmeyi veya sosyal platformlara girebilmeyi veya anketlere katılarak ekstra Pi kazanabilmeyi sağlayan uygulamalar. Ek uygulamalarda açıkladığı hususlarda yine alışveriş yapabileceğimiz, takas yapabileceğimiz, ülkeler ve şehirler arasında ticaret yapılabilecek bazı uygulamalardan da bahsediyor. Arkadaşlar, Hackett'ın bizim önümüzdeki, yani açık ağımızın önündeki en büyük problem. Bu problem çözülmedikçe biz açık ağa geçemiyoruz. Bu yüzden Hackett'ın açıklamaları bizim için çok önemli. Hackett'ın bittikten sonra, uygulamaların entegrasyonu sağlandıktan sonra muhtemelen açık ağa geçiş için başka hiçbir engelimiz kalmayacak. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Allah'a emanet olun.